Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün sizlerle sayfamda oldukça beğenilen Instagram sayfamda bir salyangoz çanta var. Biliyorsunuz metalik ipten yapıldı. Ama ben size bu sefer makrome ipten çalışacağım ve çift kattan yapacağız bunu arkadaşlar. Ve 2 milim bu makromeler. Siz dilerseniz aynı tarifle metalik ipten de yapabilirsiniz. Dediğim gibi orada da çift kattan çalışmıştım. Burada da çift katta çalışacağım. Şimdi arkadaşlar çantamızı şöyle önce bu şekilde iki parça yapıp bunun üzerine kuruyoruz. Ben şimdi bir tanesini yaptım. Diğerini de sizle birlikte yapacağım. Buraya kadar izlemişken arkadaşlar videomu beğenip ücretsiz şekilde abone olup bir de hype puanımız var. Onu da bana verirseniz çok mutlu olurum. Hepsi tamamen ücretsizdir. Sadece benim emeğimin karşılığını almama yardımcı oluyorsunuz ve sizin gibi birçok insanla tanışmama vesile oluyorsunuz. Şimdi arkadaşlar çantamızın yapımına geçebiliriz. Evet arkadaşlar dediğim gibi makrome iple çalışacağım. Bunları da aldığım sayfaya açıklamalar kısmına bırakırım. 2 milim kalınlığında krem rengi makrome. Ben 2 kat çalışacağım için şimdi 2 tane aldım. Bunlar 200 gramlık ipler. Şimdi 2 kat çalışacağım. Şöyle önce şu salyangozun ortasındaki göbek kısmını yapıyoruz. Şimdi bir sihirli halka oluşturuyorum arkadaşlar. Sihirli halkada parmağımın etrafına şöyle ipimi çeviriyorum. Şöyle bakın tığımı ipin ortasına geçirip ilmeğimi alıyorum ve kilit zincir yapıyorum. Bu arada 4 milim tığ kullanıyorum. Tekrar içine girip halkanın şöyle ipimi alıyorum. Biraz çekelim. Ve bir tane sık iğnemiz oldu. Aynı boşluğun içine 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Bunları da şöyle anlıyoruz. Bakın tepelerine başak modelleri oluşuyor. Şimdi 5.'yi yapıyorum. Ve 6.'yı yapıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi şuradan ipimi çekip şu uç kısmını birleştiriyorum. Bu ipi de yürüteceğim. Fazlasını kesip çakmak yardımıyla yakıp yapıştıracağım arkadaşlar. Şimdi bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen şu ilk gelen sık iğnenin tepesine batıyorum. Burada karıştırmamanız adına bir kanca, bir tel toka, ip bile olabilir, farklı bir ip. Şöyle tutturuyorum. Şimdi aynı noktaya tekrar, yani bu 6 tane olan sık iğnelerimizi bu sırada 12'ye çıkarıyorum. Şimdi yanındakine de bir, aynı noktaya bir kere daha 2. Dediğim gibi siz farklı iplerden de çalışabilirsiniz. Metalik ipten de çalışabilirsiniz. Orada da ben 2 kattan çalışıyorum çantayı. Daha formlu ve tok duruyor. Aynı noktaya bir kere daha batıyorum. Şöyle bir, aynı noktaya bir kere daha. Bu arada şöyle ipimi de şöyle alacağım ve yürüteceğim böyle ara ara ve daha sağlam olsun diye. Hemen kesmeyin sakın ipinizi. Ve sonuncu sık iğnenin de içine batıyorum ve 2 tane sık iğne yapıyorum. Şöyle arada şunu da şöyle çekiyoruz. Şimdi bakın sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane. Şu başak modelleri 12 tane oldu. Şimdi hatta şöyle biraz yaklaştırayım. Şimdi burada bir tek bir çift sırası yapıyorum. Bakın ilk tekimi yaptım. Hemen şöyle burayı tekrar bunu koyuyorum. Bir tek, yanındakine bir tane çift. Yani aynı noktaya 2 tane sık iğne. Hızlı yaptığımı düşünüyorsanız arkadaşlar videonun oynatma seçeneklerinden yavaşlatıp izleyebilirsiniz.
bir tane tek yapıyorum yanına. Hemen yanına bir tane çift yapıyorum. Hemen yanına bir tane tek, hemen yanına bir tane çift. Hemen yanına bir tane tek, hemen yanına bir tane çift. Aynı noktaya, yani 2 kere sık iğne. Hemen yanına bir tane tek. Şunu da bakın şöyle yürütüyorum tekrar. Hemen yanına bir tane çift. Hemen yanına bir tane tek. Hemen yanına bir tane çift. Bakın şimdi burayı sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Şimdi 18. Şimdi bir sıra daha bir tek bir çift sırası yapacağız. Şimdi çift yapmıştık. Buraya tek yapıyorum başlangıç noktasına. Bir sıra daha bu ortadaki göbek bölgesini büyütüyoruz. Bu size kalmış. Daha büyük de yapabilirsiniz etrafına ama benim için bu yeterli. Şimdi hemen yanındakine bir tane çift, bir tane tek, hemen bir tane çift, bir tane tek, hemen yanına bir tane tek. Evet, şöyle tek çift, tek çift, tek çift, bir tane tek, bir tane çift, yanına bir tek. Şunu da yürüteceğim yine. Onun yanına bir tane çift. Bakın aynı noktaya 2 tane. Hemen onun yanına bir tane tek. Hemen bakın yanına bir tane çift. Hemen onun yanına bir tane tek. Onun yanına şöyle çift. Onun yanına tek. İp çift kat olduğu için bazen tığdan kaçabiliyor. Onun yanına çift alamadım. Tekten sonra şimdi çift sıramızda. Şimdi tek. Şimdi çift. Şimdi arkadaşlar sayalım. Buradakiyle birlikte bakın şöyle. Hatta şunu artık çıkarabiliriz. İhtiyacımız yok. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 tane burada sık iğnemiz olması gerekiyor. Bakın bunu da aynı şekilde yaptım. Şöyle elimle birleştireceğim. Şimdi burada arkadaşlar bu ipimi kesmiyorum bu sırada. Burada bunu nasıl yaptığımı size göstereceğim. Bunun için ayrı bir ip kesmeniz gerekiyor ki şu üstteki dolambaçlı yerleri yapmanız için. Şimdi bu parçayı yaptık. Burada dediğim gibi ben şöyle buradan devam edeceğim. Bunu birleştirip burayı bozmayacağım. O yüzden ayrı bir iple iç kısmını iplik yürütme yaptım burada. Aynı sadece burada ipi kestim. İplik yürütme yaptım herhangi bir yerden çıkartıp. Burada da aynı şekilde iplik yürütme yaptıktan sonra artık çantamızın gövdesini yapmaya başlayacağız. Şimdi bakın şöyle arkaya çeviriyorum. Şurada yürüttüğüm ipimi şöyle kesip şöyle çakmak yardımıyla bir tutturacağım önce. Şöyle zaten bunu yürüttüğüm için herhangi bir sorun olmayacak. Şimdi şöyle ipim burada duruyor arkadaşlar. Dediğim gibi ayrı bir ip alıyorum burada. Bu da 2 kat yine. Şuradan geçiriyorum bakın. Herhangi bir yerden de yapabilirsiniz. Fark etmez ama ben şöyle ipliğimin başladığı yerden yani
devam edeceğim yerin altından şöyle ipimi aldım. Şöyle biraz uzunca bırakın ki arkadan yürüteceğiz sonra. Bakın sonra şöyle bakın, bu sıra değil, hemen dibine battığımız sıra var ya, şurada bakın görünüyor yerleri. Şuralara şimdi kaydırma yapacağız. Bunu da ben çok salyangoz yapan gördüm. Evet, var. Ama bu şekilde, bu teknikte ilk önce ben yaptım bunu arkadaşlar. Daha düzgün durduğuna inanıyorum çünkü. Sanki salyangoz şeklini daha güzel veriyormuş gibi. Şimdi aşağı iniyorum. İpimi alıyorum ve tığımdaki ipimden geçiriyorum. Bakın. Şimdi bu sırayı bakın böyle dönerek dönerek ortadaki boşluğa kadar geleceğiz. Şöyle yandaki boşluklara her birinde şöyle bakın. Gelişi güzel. Hani şekline siz karar verebilirsiniz. Hani çok kısaysa ipiniz. Eğer tek kat ipten yapıyorsanız ikişer ilmekle atlayabilirsiniz yani boşluk. Bakın şöyle her birinin içine batıyorum ben. Şöyle dönüyorum bakın. Bütün o boşlukların içerisinden dönüyorum. Sonra alt sıraya ineceğim. Şu dediğim gibi şu boşluğa kadar ineceğim. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi alt sıraya ineceğim. Şimdi bunu yaptıktan sonra bakın hemen buradan şöyle şuraya iniyorum. Şu işleyeceğimiz ipi de örmemeye dikkat edin. Bakın şöyle. Hemen şimdi buradaki alt sıraya ineceğim. Hemen bir alt sıraya batırıyorum tığımı. Bakın. Şimdi alt sıraya geçiyorum. Şöyle tıpkı bir salyangozun kıvrımı gibi oluyor burası da. Bence bu çantayı bu hoş bir görüntü katıyor. Yapmak zorunda da değilsiniz ama bence daha hoş durduğuna inanıyorum. Alamadım, dediğim gibi bazen çift kat olduğu için takılabiliyor. Şimdi bakın arkadaşlar. Şöyle alt sıraya şimdi geçeceğim. Bakın. Görüyor musun? Şimdi ortaya batıp içine batıyorum ve şöyle orta kısmından doğru çıkıyorum. İpimi de şuradan içeri çekiyorum. Hem buradaki delik kısmı kapanıyor. Bakın. Şimdi arkadan bu iplerimi yürüteceğim. Şöyle sonra keseceğim. Bakın. Şimdi bunu zaten biraz yürüttüm başlangıç kısmına. Yani makrome ip olduğu için akma yapabiliyor. O yüzden mutlaka şöyle bir çakmak yardımıyla iritin. Şimdi bunu da yürüteceğim. Şöyle aralardan geçirip şöyle güzelce sabitledikten sonra bakın şöyle içeri çekeyim. Tekrar şuradan içeri alalım. Dediğim gibi bu size kalmış. Hani muntazam bir şekilde ipinizi yok etmeye çalışın. Şimdi bunu da kesiyorum. Bunu da yakıyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Şimdi arkadaşlar bakın 2 tane hazır. Şimdi gövdesini oluşturacağız ama önce şu masamı temizleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi
ortaya yaptığımız modelleri birleştirmeye geldi. Şimdi en son yaptığımızdan hemen bir yandaki sıraya geçiyorum ve ilmek kaydırma yaparak ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi arkadaşlar burada püf noktası var. Bunu hangi boyutta yaparsanız yapın fark etmez. İsterseniz biraz daha büyütebilirsiniz. İsterseniz daha küçük yapabilirsiniz ama bu boyut bence yeterli. Yani orta göbek bölgesini istediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Şimdi ipin cinsinden, şeklinden, kalınlığından değişebilir. Bakın gözünüze ne kadar mesela istiyorsanız ortasını, genişliğini o şekilde büyütebilirsiniz. Burada dikkat etmeniz gereken her iki ortasındaki yuvarlağında aynı ilmek sayısına sahip olmalı. Çünkü karşı karşıya öreceğimiz için eşitlik sağlanması için başka hiçbir püf noktası yok. Yani buna dikkat ederseniz sorun olmaz. Şimdi ilmeğimizi kaydırdık. Şimdi zincir çekiyoruz. Buradaki zincir çantanızın ağız kısmıyla başlıyoruz. Yani ilk kısmı başlıyoruz. Sonra dönerek en son uç yüksek kısmını yapacağız. Ne kadar yükseklikte istiyorsanız o kadar zincir çekebilirsiniz. Bakın 3 tane, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13, 14. Bakın şimdilik ben 14 tane çektim. Bunu nasıl ayarlıyorsun? Şimdi buraya bağlayacağız. Çantanızın ilk başlangıç ağız kısmı böyle bu kadar olmuş oluyor yani genişliği. Biraz daha geniş istiyorsanız zaten genişleteceğiz yana doğru aşağıya doğru ama biraz daha geniş istiyorsanız daha çok çekebilirsiniz. Şimdi ben 15 şöyle bir tane daha çekeyim. 16 tane. Bakın şöyle. Şimdi bu ilk ağız kısmı sonra aşağıdan etrafına doğru yükselerek çıkacak. Şimdi kaç tane çektik? 17 olması lazım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane zincir çektim arkadaşlar. Dediğim gibi şöyle katladığınız zaman şu ilk başladığımız ağız kısmımızın genişliği bu kadar olacak. Başlangıç sonra artacak. Şimdi diğer örnek de size bakacak şekilde olacak. Yani düzleri size bakacak. Buradan herhangi bir noktadan arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. Şöyle bakın ama düzü size bakacak. Şöyle bakın şöyle alıyoruz. Buradan şöyle yanına bunu getiriyoruz. Şöyle düzü size bakacak şekilde olacak. Şuradan batıyorum. Örgünün iki düz tarafı size bakıyor arkadaşlar. Şimdi şuradan batıyoruz ve hemen ilmekten ilmek kaydırmayla çıkartıyoruz. Bir zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Bakın hemen tersine döndük. Burada şöyle ters kısmındayız. Hemen bakın şöyle sık iğnelerimi, zincirlerimi pardon şöyle yakınlaştırayım sizi. Hemen ters döndük. Şurada bakın. Düz kısmına çeviriyoruz. Şöyle zincirimiz, tığımızdaki zinciri de sayıyoruz. Bakın 1, 2 ve 3. Hemen iki tanesini atlıyoruz. Buradakini de sayıyoruz. Bakın dibine. 1, 2. Üçüncünün içine batıp bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Şimdi ilmek kaydırmamızı yaptık. Hemen yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Hemen onun yanındakine tığımı doluyorum. Yarım trabzan. Buna yarım trabzan deniyor. Tabii tığım takılmasa iyiydi ama tekrar yapalım. Şimdi tığımı doluyorum. Hemen yanındaki sık iğneye ama zincirin içine batıyorum arkadaşlar. Şöyle tığımdan alıp üçünü bir seferde çekiyorum. Bu yarım trabzan. Hemen tığımı doluyorum. Hem tekrar batıyorum ve ikili trabzan yapacağım. Şöyle
Bir adet ikili trabzan. Şimdi tekrar tığımı doluyorum. Tekrar ikili trabzan yapıyorum. Tekrar tığımı doluyorum. İkili trabzan. Bakın arkadaşlar, bu ikili trabzanlar ta ki sıra sonunda biliyorsunuz kaydırmayla başlamıştık. Şimdi sıra sonunda tekrar kaydırmayla bitecek. Ve kaydırmadan sonra bir tane sık iğnemiz, bir tane yarım trabzanımız. Yani 1, 2, bakın 3 tane kalana kadar ikili trabzan yapıyoruz. Burada örgünün aralığı sizin yaptığınız, bakın, zincire göre değişir. Bu aradaki sayılar değişebilir. Yani siz 17 zincir çekmezsiniz, 15 tane çekersiniz. Burada ayarlamamız gereken o başta yaptığımız kaydırma, sık iğne ve tekli trabzanı, yani 3 tane, onu burada bırakacak kadar ikili trabzan yapıp geliyoruz. Yani burada çektiğin zincirin sayısı önemli değil. Önemli olan bu sondaki işlemlere dikkat ederek ortadaki trabzanları tekrar etmek. Aynı örneğin başında ne yapıyorsak arttırma, burada sıra sonunda da aynısını yapacağız çünkü. Model bu şekilde ilerliyor. Arttırmalarımızı genelde burada başlardan yapıyoruz. Sadece 1-2 yerinde ortadan bir kere arttırma var. Ben de kendimce istediğim, gerek gördüğüm arttırmaları yapıyorum. Siz de mantığını anladığınız zaman nerede arttırma yapmanız gerektiğini anlarsınız videoyu izledikçe. İstediğiniz kadar arttırma yapabilirsiniz. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bir tane daha yapıyorum sık iğnemi. Bakın burada 1, 2, 3 tane zincirim kaldı. Şimdi ilk önce buraya yarım trabzanımı yapıyorum. Yani ilmeğimi aldım. Üçünü tek seferde. Şimdi sık iğnemi yapacağım. Ve şimdi ilmek kaydırma var. Sık iğneden sonra da bakın sonuncuya da ilmek kaydırmamı yapıyorum. Ve bakın sıra sonuna geldik. Şimdi burada şu ipimi arkadaşlar, ilmek kaydırmayı bu şekilde değil, ipimi ön tarafa alıyorum. Öne baktığı için bakın önde gelen şu. Şimdi başak modelinin sıramız bunda. Şimdi onun içinden geçip ipimizi geriye almak için, çünkü ters döneceğiz. Buradan arkadan doğru tığımızı geçiriyoruz. İpimizi bu şekilde arkadan alıp tığımızdaki ilmekten geçirip kaydırıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Ve tekrar ters dönüyoruz. Bakın. Şöyle. Şimdi normal böyle duruyor. İkisi de ters bakacak şekilde. Şimdi bu sıramızda tekrar bakın arkadaşlar. Şu tığımızdaki ilmekle beraber şöyle göstereyim size. Bakın. Şöyle göstereyim. Tığımızdaki ilmekle beraber 1, 2, üçüncüye hemen, yalnız burada ters olduğu sırada şurada ilk kanat değil ikinci kanattan batıyoruz. Bu şekilde ilmek kaydırma yapıyoruz. Bunu tersten ve düzden her zaman ilmek kaydırarak yapıyoruz arkadaşlar. Sıra başları hep böyle oluyor. Sonra bu sıramıza sadece sık iğne yapıyoruz. Ters sıramızda ve şu ters kısmından, kanadından alıyoruz. Dış kanadından, size bakan değil. Arka taraftaki kanadından şöyle. Bakın. Bu sıramız sadece böyle. Sadece başlarda ve sonlarda ilmek kaydırmamız var. Her zaman olduğu gibi. Ön sırada da aynı şekilde. Şimdi. Bakın. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi bu ilk sırada bu dönüyor gibi olabilir. Şimdi bu sırada düzelecek arkadaşlar. Bakın tersinde bu ilk sıramız bu şekilde görünüyor olabilir.
Ama şimdi düzelteceğiz onu, merak etmeyin. Şimdi burayı da yapıyoruz. Şurada bakın, arkada karıştırırsanız burada zaten sık iğneler belirgin yerleri. Şimdi bunu da aynı şekilde örüyoruz. Ve sonuncuda da arkadaşlar şöyle bakın, ilmek kaydırma yapıyoruz. İlmek kaydırmamızı yaptık. Şimdi burası şimdi ters tarafa bakıyor bize arkadaşlar. Ters tarafında ilmeği öne almıyoruz. Bunu sadece düz tarafta yapıyoruz. Düz tarafta yapıyoruz. Ters taraftayken ilmeğimizi normal arkadan doğru bakın sırada gelen sık iğnenin içine batıyoruz. İlmeğimizi bu şekilde alıp kaydırıyoruz ve bir zincir çekiyoruz. Sonra tekrar örgümüzü tersine çeviriyoruz. Şimdi diğer arttırma sırasını geçeceğiz. Şimdi şuradaki mantığı göstereyim size. Bakın arkadaşlar, çantanızın ilk oluşum kısmı burası. Yani buranın genişliğini ne kadar istiyorsanız zinciri bu kadar çekin. Bak, benim için bu kadar yeterli. Zaten çünkü artacağı için aşağıya doğru bombelenecek. Onu da şimdi size göstereceğim. Şimdi ön tarafa geçtik. Arttırmalarımıza devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, bakın ilmek kaydırmamı yaptım ve bir zincirimi çektim. Her sıra dönüşlerinde ilmek kaydırmayla bitiyoruz. Burada da bu şekilde de ve bir zincir çekip o şekilde dönüyoruz. Şimdi arttırma sırasına geldik. Örneklerimiz bize bakıyor. Her düz tarafta arttırmamız var. Arka tarafta sadece sık iğne sıramız var, biliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar bakın, tığımdaki zincir ilmeği ile birlikte bir, iki tane şunu ve şunu atlayıp üçüncünün ve burada da aynı şekilde ilmeklerin arka kanatlarına batıyoruz. Üçüncü ilmeğin içinden geçiyoruz. Tığımızdan geçirip bir kaydırmamızı yaptık. Şimdi yan tarafa geçiyoruz ve bir tane sık iğne yapıyorum. Bakın şimdi arttırma yapacağım. Bir sık iğnemi yaptım. Şimdi aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Arttırmalar genelde buralarda oluyor. Burada arttırdığımız aynı işlemi burada da yapacağız. Bir iki yerinde dediğim gibi bir tane arttırma var ekstradan. Diğeri hep kenarlardan oluyor. Şimdi tığımı doluyorum. Bakın tığımı doluyorum. Yine arka kanına batıyorum yandaki sık iğnenin ve tekli trabzan yapıyorum. Sıralamamız hep bu şekilde gidiyor. Kaydırma, sık iğne, tekli trabzan, ikili trabzan. Şimdi tığımı doluyorum. Yandakine ikili trabzan. Tekrar tığımı doluyorum. İkili trabzan. Tekrar hep de böyle bakın arka kanatlarına batıyorum. İkili trabzan. Şimdi tekrar batıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Şimdi burada bir arttırmamız var. Bu da başlangıçta ve bir de ağız kenarının sonunda bunu yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada iki tane yapmıştık arttırma. Onu da tek sayıyoruz çünkü ilmek sayacağımız için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi buradan doğru da 7 tane sayıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burada bir arttırma yapacağız. O yüzden 8 ve 9. 8, 9 aynı şekilde bir tane daha buradan ortadaki şuradaki ilmeği buluyoruz. Sizin için ortası hangisiyse orayı bulun. Şimdi bir tane daha ikili trabzan yapıyorum. Hemen onun yanına arttıracağım şimdi. Onu da gösteriyorum size. Yani burada sayı önemli değil. Önemli olan ortasını bulmak bu örgünün. Şimdi aynı yandaki noktaya batıyorum. Buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 1, 2 ve 3. Bu bir kere de sıramızın sonunda olacak. Köşede bitiş sırasına yakın. Bu biraz daha bombeli olmasını sağlıyor çantanın ağız kısmının. O yüzden 2 kere bunu yapıyorum. Şimdi yanındakine hemen bir tane daha sık iğne. Bakın buradan sonra 1, 2, 3, 4, 5 bakalım. Evet. 5 tane sık iğne yapmışım. Tekrar şimdi sayıları ikiye böldüğüm için 1, 2, şöyle 3, 4 ve
De şu şeyleri dikkatli almaya çalışıyorum ki bazen kaçabiliyor tığdan. Ve 5. şimdi 2'ye böldüğümüz için. Şimdi bir tane aynı burada yaptığımız gibi bu sefer tersten aşağı doğru iniyoruz. Bir tane tekli trabzan. Şimdi sık iğne yapıyoruz. Yanına bir sık iğne yapıyorum ve bir tane daha arttıracağım. Çünkü burada da aynı noktaya 2 kere sık iğne yapmıştık. Burada da şimdi dönüşte aynı şekilde bu kenara da aynısını uyguluyoruz. Şimdi aynı noktaya bir kere daha, bakın burada da arttırmamızı yaptık ve ilmek kaydırma. Son sıramızda da evet, bakın. Şimdi bakın önümüzde gelen sık iğnenin tepesi burası. Nasıl yapıyorduk? Düz taraflar bize baktığı zaman ipimizi öne alıyoruz. Tığımızı arkadan geçiriyoruz. Ve buraları şöyle biraz sıkı tutmaya çalışın arkadaşlar. Böyle ipinizi tam bu köşe kısmında. Buraları çok açık kalmasın kenarları. Şimdi ipimizi alıyoruz. Tığımızdaki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Şöyle tekrar göstereyim. Bakın. İpimizi buradaydı. Düz kısmına bakarken öne alıyoruz. Şuradan sıradaki sık iğnenin tepesinden batıp ipimizi geriye alıyoruz. Tığımızın içindeki ilmekten geçiriyoruz ve bir şöyle ipimizi sıkılayın. Bir zincir çekiyoruz. Şimdi ters dönüyoruz. Bakın arkadaşlar. Çantamızın dediğim gibi ağız kısmını oluşturduk. Şurada bir bombelik verdik. Şimdi arttırmaya yine devam edeceğiz ama bu sırada değil. Tersler bizim sık iğne sıramız, düzler arttırma sıramız. Şimdi tekrar bu kısmı gösteriyorum. Bakın tığımızdaki ilmekle birlikte 1, 2 taneyi atlıyoruz. Üçüncünün içine batıp ters kanadından alıp ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle. Şimdi diğerlerini sık iğne yapıyoruz ama ters kanadından. Şimdi bu sırayı böyle ilerletiyoruz. Bunun genişliği tamamen size kalmış arkadaşlar. Eğer daha geniş bir dekoratif amaçlı kullanacaksanız, ki ben bir tane denerken öyle yaptım. Yani ilk denememdi ve biraz büyük yapmışım. Tamamen aslında kaza sonucu oldu ama ben onu dekoratif olarak kullanıyorum. Hani alt tabanı çok geniş olduğu için fark etmemişim yaparken. Sayıyı ona göre yan kenarlarını arttırabilirsiniz eğer dekoratif yapacaksanız. Şimdi arkadaşlar bakın. Son bir kaydırma. İlmeğim kalana kadar sık iğnelerimi yapıyorum. Bakın. Şimdi ilmek kaydırmamı yapıyorum. Ve bu ip de terste olduğu için ipimi öne almıyorum. Direkt buradan batıyorum. İpimi bu şekilde kaydırıyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Tekrar düzümüze dönüyoruz. Şimdi arkadaşlar yine aynı işlemi yapıyoruz. 1, 2 tane atlıyoruz. Üçüncünün içine batıyoruz ve bir ilmek kaydırma. Bu hep böyle. Bu hiç değişmeyecek. Yani bu o işlemimiz hem terste hem düzde aynı şekilde ilmek kaydırma ile devam ediyor. Şimdi tekrar arttırma sırasındayız. Bir tane sık iğne yapıyorum. Yana. Hemen aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Bakın. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın. Hemen yanına tığımı doluyorum. Ya bunları ben kafama göre arttırıyorum arkadaşlar. Yani siz daha fazla da yapabilirsiniz. Daha az da arttırabilirsiniz. Ben kendi kafama göre bu artırımları ilerletiyorum. Şimdi bir tane sık iğne yaptım. Arttırmadan sonra bir tane sık iğne yaptım. Şimdi tığımı doluyorum. Tekli trabzan yapıyorum. Şimdi tığımı doluyorum. İkili trabzan. Şimdi artık sıra sonuna aynı işlemi yapana kadar şurada devam edeceğim. Kaç tane ilmekte yaptıysanız arttırmalarınızı sayıyorsunuz. Aşağıdan o kadar bırakıyorsunuz. Oraya gelene kadar ikili trabzan yapıyorsunuz.
burada çantanızın tabanının ne kadar genişlemesini istiyorsanız o kadar arttırmalarınızı sıklaştırıp azaltabilirsiniz. Ben de bu çantayı YouTube'da ilmek tutkum sayfası var. O çalışmış ama ben hani ona baktım, evet, nasıl yapıldığını az çok birkaç sayfadan daha gördüm. İlmek tutkum sayfasına penye ipten yapmış. Ben tabii ortasını falan değiştirdim. O ortasını daha farklı yapıyor. Onun da arttırmaları bu şekilde oluyor. Oraya da bakabilirsiniz. Eğer penye ipten çalışacaksanız, ben bu tür ipten kendimce eklemeler yaptım arkadaşlar. Hani ipin cinsine göre, çünkü model değişiyor. Ve arttırmaları da kendi çantamın alt genişliğini ne kadar istiyorsam o kadar boyuta gelene kadar yapıp arttırabilirsiniz. Ben de o şekilde yaptım. Ama penye ipten de yapılıyor. Penye ipten yapacaksanız ilmek tutkun sayfasına da bakabilirsiniz. O da çok güzel anlatmış bu arada. Şimdi arkadaşlar son şimdi sıralarım, şurada sık iğnelerim kaldı. Hemen bir kontrol ediyorum. Tekli trabzan, bir tane sık iğne, bir tane daha sık iğne arttırdık. Bakın şuradaki gibi. Gördünüz mü? Bir tane de kaydırma kalacak kadar sık iğnelerimizi kontrol edeceğiz. Tekli trabzan, bir sık iğne, buraya da arttırma bir sık iğne, kaydırma. Bakın. Şimdi ilk önce tekli trabzanımızı yapıyoruz. Şöyle. Yani başta ne yapıyorsak sonda da o kadar sık iğne bırakıp aynı işlemi uyguluyoruz. Şimdi bir tane sık iğne yapıyorum. Yanına geliyorum. Bir tane daha sık iğne yapıyorum. Aynı noktaya bir sık iğne daha yapıyorum. Ve ilmek kaydırmamı yapıp ilmek kaydırmamı yaptım. Hatta bakın ben yanlış saymışım olabiliyor. Hemen buradan tekrar geri dönüyorum. Bir tane daha ikili trabzan yapmam gerekiyor. Sondaki kaydırmayı görmemişim çünkü. Yani olabilir böyle şeyler. Dikkatli kontrol etmekte fayda var. Şimdi tekrar tekli trabzanımı yaptım. Hemen buraya bir sık iğne. Hemen yanına bir sık iğne daha ve bir arttırma. Hemen onun yanına da şurada kaydırmam var. Bakın orayı görmemişim. Biraz fazla sıktığım için ipi sanırım köşede. Evet bakın. Şimdi ipim düzde olduğu için ipimi öne alıyorum. Sırada gelen sık iğnenin tepesinin arkadan doğru bakın giriyorum. İpimi alıp tığımdaki ilmekten geçiriyorum ve bir zincir çekiyorum. Tekrar dönüyorum. Bakın bu şekilde görünüyor. Ve sık iğne sırasındayız. Yine aynı şekilde bir, iki tane şurada tığımızdaki zincirin dibinde sayıyoruz. 1, 2, üçüncüye hemen arka kanından batıp bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Tabi bu sona biraz sıktığım için ben. Şimdi diğerlerinde aynı şekilde şöyle ters kanatlarına batıp sık iğne yapıyoruz. Burada arttırım sıramız yok biliyorsunuz. Sadece sık iğne. Şimdi köşeye kadar gelip artırmamızı yapalım. Şimdi sıra sonuna geldim. Kaydırmamı yaptım. Şimdi bu ters olduğu için arkadaşlar bunu tekrar belirtiyorum. İlmeğimi öne almıyorum. İlmeği öne sadece düz kısımda yapıyoruz. Sırada bakın gelen sık iğneye batıyorum. Tepesine ilmek kaydırmamı yapıp bir zincir çekip dönüşümü sağlıyorum. Bakın. Şöyle bombelenmeye başladı bile. Şimdi tekrar arttırma sırasındayız. Yine aynı işlemi yapıyoruz. Bir, iki tane şuradan sık iğnemizi atlıyoruz. Zincirimizi şuradan üçüncünün tepesine batıp kaydırmamızı yapıyoruz. İlk işimiz bu biliyorsunuz. Şimdi hemen önde gelen bir sık iğne yapıyorum. Hemen bir tane daha arttıracağım. Bakın. Hemen yanına bir sık iğne daha yapıyorum. Bunu da bir kere daha arttırıyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi tığımı doluyorum ve bir tekli trabzan. Sonra bu arttırmalar azalacak. Şimdi bombelemesi fazla olsun diye burada arttırmalarımı yapıyorum. Şimdi tığımı doluyorum ve ikili trabzanlarımı devam ediyorum. Yan yana. Ta ki aşağıda bakın
1, 2, 3, 4 tane sık iğne kalana kadar, yani burada yaptığımız işlemleri kaydırma, işte sık iğne, tekli trabzan sıralarını bırakana kadar ikili trabzan yapıyoruz. Dediğim gibi burada yaptığınız zincir sayısının önemi yok. Çünkü herkesin ip kalınlığı, istediği genişlik farklı olduğu için burada önemli olan başlarda yaptırdığımız arttırmayı sonlarda da eşit şekilde yapabilmek. Bu arada beni Instagram hesabından takip etmeyenler varsa Instagram hesabıma da beklerim. Orada daha aktifim arkadaşlar. Açıkçası dönüş yapamadığım oluyor. Orada biraz daha aktifim. Hani sorularınız varsa oradan yanıtlayabilirsiniz. Çünkü hepsine yetişmek çok zor gerçekten. Instagram yorumlarına da bazen çok geç dönüyorum. Çünkü hem videoyu çekmek hem işte editlemek, Instagram için ayrı video çekmek, orayı editlemek, oranın yorumları ve haliyle biliyorsunuz ki ev hanımıyım. Evimin işleri, çocuklarım derken bazen yetişemeyebiliyorum yani. Yoğun oluyor. Bir de çok teşekkür ederim. Takipçi sayımız arttıkça yorumlar da artıyor. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sayenizde biz de büyümeye çalışıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi hemen sağlamasını yapalım. Şimdi buraya kadar geldik diyelim. Bir tekli trabzan, bir sık iğne, çift sık iğne, çift sık iğne. Şimdi kaydırma. Bir tane daha yapıyoruz. Şöyle, evet. Bakın. Ben genelde böyle sayarak yapıyorum. Siz de böyle deneyin. Şimdi bir tekli trabzan yapıyorum. Şimdi bir sık iğne yapıyorum ve sık iğneyi arttırma yapmıştık biliyorsunuz ikisini de. Evet, şimdi yanına da hemen bir sık iğne, buna da bir arttırma yapıyoruz. Bakın. Ve şurada hemen ilmek kaydırmamız var. Onu da hemen yapıyoruz. Bu zinciri köşede sıktığım için biraz hani ortasına boşluk olmasın diye bazen orayı görmeyebiliyoruz. O yüzden dikkatli yapın. Şimdi dediğim gibi burada da bir tekli trabzan, 2 tane çifti sık iğne sıramız, bir kaydırmamızı yaptık. Yani burada ne yapıyorsak aynısını burada yapıyoruz. Şimdi tekrar bakın arkadaşlar, düz tarafındayız. İlmek kaydırma yapacağız ama ipimizi öne alıyoruz. Sırada gelen bakın sık iğnenin içinden geçiriyoruz. Şunu da biraz sıkıyorum. İpimi geri alıp tığımdakinden geçiriyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Ters dönüyorum. Artık öğrenmişsinizdir arkadaşlar diye düşünüyorum. 1, 2, 3. sık iğnenin tepesine batıp bir ilmek kaydırma yapıyorum. Evet, bakın yaptım. Ve geri kalanları sık iğne yapıyoruz. Bu sıra zaten ters kısım biliyorsunuz, sık iğne sırası. Bir sıra arttırıyoruz, bir sıra sık iğne örüyoruz. Şimdi bu sırayı da böyle tamamlıyorum. Diğer arttırma sırasına geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın burada da arttırma sıramı tamamladım ve bir sırada tersten sık iğne sırasını yaptım. Şimdi tekrar arttırma sırasındayım. Artık yani şu baştaki arttırmaları aynısını sonda da yapacağımızı öğrenmişsinizdir. Şimdi tekrar bakın, 1-2 tane atlıyorum. 3. sık iğnenin arka kanadından batıp şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Ve hemen yanındakine bakın batıyorum, sık iğnemi yapıyorum. Aynı noktaya bir kere daha sık iğne yapıyorum. Bakın arttırmalarım çünkü bitmedi. Biraz daha arttırma yapmak istiyorum. Şimdi bir tane sık iğne yaptım. Yanına hemen bakın. Hemen bir tane daha sık iğne yapıyorum. Ve yanına şimdi tekli trabzan yapıyorum. Tığımı doluyorum. İkili trabzan. Tığımı doluyorum. İkili trabzan halinde ilerliyorum şimdi arkadaşlar. Aynı burada yaptığımız gibi ikili trabzanları yapıyoruz. 4 tane kalana kadar bakın. Bir kaydırma, bir sık iğne arttırmalı, bir tane daha arttırma sık iğne, bir de tekli trabzan. Yani 4 tane. 4 tane ilmek kalana kadar ikili trabzan yapıyoruz. Sonra burada yaptığımız işlemin aynısını yapıp burada tekrar birleştirip tersine dönüyoruz ve sık iğne sıramızı yapıyoruz. Sonra tekrar arttırma kısmına geçeceğiz.
Şimdi arkadaşlar bu sırayı arttırım sırasının sonunu tekrar göstereyim dedim. Karıştırmayın diye. Şimdi bakın arkadaşlar 4 tane kalana kadar ikili trabzanımı yaptım. Burada da çünkü ne kadar hani arttırma sırası yapıyorsanız bir de kaydırma ve tekli trabzan var. Şimdi ilk önce tekli trabzanımızı yapıyoruz. Yani sondan başa doğru gidiyoruz burada. Şimdi yanına batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Aynı noktaya bir tane daha yapıyoruz. Arttırmamızı burada da yapıyoruz. Şimdi yana tekrar bir sık iğne yapıyoruz. Aynı noktaya bir tane daha yapıyoruz. Ve yan tarafı da en son kaydırmamız var. Şurada köşede. Kaydırmamızı da yapıyoruz. Bu köşeleri biraz sıkı çektiğim için buralar biraz zorlayabilir sizi de. Hani ilmek almakta. Ama köşeleri siz gene sıkı yapın arkadaşlar. Boşluk olmasın. Şu kenarlarda açıklık oluyor eğer boşluk bırakırsanız. Burayı ne kadar sık yaparsanız çantanız da o kadar muntazam olur. Şöyle. Bu arada ben bunu metalik iple çalıştım. Instagram sayfamda biliyorsunuz. Onu da çift kat yaptım. O da çift kattan çok güzel duruyor. Yani çift kattan yapıldığı zaman daha formlu duruyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Bunu da ilk kez ben yaptım. Metalik iple arkadaşlar. Çok çalışan var. Evet, kağıt iple var ama birebir bu ölçülerde ve şu ortasını yapım şekliyle ve çift kat ipten çalışan görmedim açıkçası. Bir de şunu geçirebilseydim iyiydi. Şimdi ilmek kaydırmamı yapıyorum. Şöyle. Evet, yaptım. Şimdi bu düzlerde tekrar gösteriyorum. İpimi şöyle öne alıyorum. Sırada gelen sık iğnenin tepesine batıyorum. İpimi alıyorum. Tığımdaki ipin içinden geçiriyorum ve bir sık iğne, pardon, zincir çekip geri dönüş yapıyorum. Şimdi burada yine aynı şekilde iki tane ilmek atlıyoruz. Üçüncüde kaydırma yapıp sık iğne sıramızı yapıyoruz. Tekrar arttırma sırasına geçiyoruz. Evet, tekrar bir arttırma sırasındayız. Şimdi aynı şekilde bir iki tanesine atlıyoruz. Bakın bir iki tanesini atlıyoruz. Artık alıştınız. Üçüncünün tek kanadına, arka kanadına ilmek kaydırmamızı yapıp başlıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Yanına bir tane daha sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bakın, çantamızın kısmı böyle genişliyor. Artık burada iki tane arttırma yapmayacağım. Şimdi bir tane sık iğne yaptım. Hemen yanındakine bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın. Ve buraya bir arttırma yapıyorum. Şu baştaki arttırmayı bıraktım. Hemen yan tarafı da iki tane arttırdım. Şimdi tığımı doluyorum. Yani arttırmalarım burada iki sık iğneden tek sık iğneye düşürdüm bu sırada. Şimdi tekrar ikili trabzan. Yanındakine tekrar ikili trabzan. İkili trabzanların bu şekilde devam ediyor. Ta ki sıramızın sonunda yine bakın bir kaydırma, bir sık iğne, bir arttırmalı sık iğne, yani 3. sıra. Bir de tekli trabzan, 4 adet. Burada ilmek gelene kadar, kalana kadar burada trabzanlarımızı yapıyoruz. Tekrar burada aynı arttırmayı yapacağız. Şimdi burada 4 tane sık iğne kalana kadar devam ettim. Şimdi tığımı doluyorum. Bir tane tekli trabzan. Şöyle, yani tığımı doluyorum. Bakın 3 tanesini aynı anda. Şuraya bir sık iğne. Aynı noktaya bir tane daha sık iğne yapıyorum. Bakın. Yanındakine bir sık iğne yapıyorum. Arttırmadan tek ve yanındakine kaydırma yapıyorum. Ve bu sıramı tamamlıyorum. Şimdi düzde nasıl yapıyorduk? İpimizi öne alıyoruz. Sırada gelen bakın sık iğnenin tepesine batıyoruz. İlmeğimizi alıp tığımızın içindeki ilmeğin içinden geçiriyoruz. Ve bir zincir çekip burayı kilitliyoruz ve dönüyoruz. Artık biliyorsunuz aynı şekilde 1, 2, 3.'ye batıyoruz. İlmek kaydırmamızı yapıp bu sırayı sık iğne sırası olarak tamamlıyoruz. Bir de geçirebilirsek. Kenarları dediğim gibi şu sıktığım için biraz bu sıra zor oluyor. Evet. Şimdi diğerlerinin arka kanatlarına batarak sık iğnelerimizi yapıyoruz. Sonra diğer arttırma sırasına geçeceğiz. Evet arkadaşlar, burada da aynı arttırmamızı yaptık. Bir sırada
tersten normal sık iğne sıramızı yaptık. Şimdi ön yüzüne döneceğiz. Artık belli bir süre arttırma yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü bakın benim çantam istediğim şöyle genişliğe geldi. Bu kısım sizin çantanızın bakın şöyle alt genişliğini oluşturuyor. Bu kadar arttırma benim için yeterli. Şimdi gösterdiğim şekilde bu sırayı yapacağız. Bu sırayı devam ettireceğiz arkadaşlar. Şurada toplam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra kalana kadar, bakın 7 sıra kalana kadar bu işlemi, şu an yapacağım sıralamayı bu şekilde devam edeceğiz. Hiçbir arttırma yapmadan. Şimdi biliyorsunuz en son kaydırma yaptıktan sonra zincir çekip döndük. Tekrar 1, 2, 3. ilmeğin tepesine geliyoruz. Her zaman aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Arttırma yapsak da yapmasak da hep aynı işlem. Şimdi şöyle ipim dönmüş, düzelteyim. Şimdi bakın 1, 2, 3. sık iğnenin tepesine batıyorum ve ilmek kaydırmamı yapıyorum. Şimdi burada hemen yanındakine sık iğne yapıyorum. Bakın 1, diğer yanındakine de sık iğne 2, diğerine de 3, 4 ve 5. Bakın 5 tane sık iğne yaptım. Hemen yanına bir tane tekli trabzan yapıyoruz. Yine aynı şekilde sık iğneden sonra tekli trabzan, sonra ikili trabzan. Bakın. Şimdi bu şekilde ikili trabzanlarımı yürütüyorum. Bakın aynı. Burada da bakın bir kaydırma, 5 tane sık iğne, bir tane tekli trabzan, 7 tane ilmek kalana kadar ikili trabzan yapıyorum. Sonra 7. de yine aynı işlemi yapıp burada dönüş yapacağız. Şimdi arkadaşlar 7 tane sık iğneye ayırdık. Burada da bir ilmek kaydırma, 5 sık iğne, bir de tekli trabzandan 7 tane ilmek. Aynı sıranın sonunda da 7 tane ilmeği ayırıp buraya kadar geldik. Şimdi ilk önce tekli trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi 5 tane sık iğne yapıyoruz. Dediğim gibi bunlar hep tek kanadına yapılıyor. Örnek zaten bu şekilde ilerliyor. 2, 3, 4 ve 5. Şimdi de bir tane ilmek kaydırma yapıyorum. Bakın. Şimdi örneğin ön yüzü bana baktığı için ipimi şöyle çeviriyorum. Alıyorum ipimi şuradan. İpimi alıyorum. Arka tarafa doğru çıkarıp tığımdaki ilmekten geçirip bir zincir çekiyorum. Ters dönüyorum. Şimdi bu sırada yine aynı şekilde 1, 2, 3.'yü atlayıp sadece sık iğne sırası, biliyorsunuz tersler hep sık iğne yapıyoruz. Başlarda kaydırma yapıyoruz. Son aralarında hep sık iğne var. Sonda da tekrar sık iğneden sonra bir kaydırmayla birleştirip tekrar örneğimizi düzüne çeviriyoruz. Artık dediğim gibi burada 7 tane hiç arttırma yapmıyoruz artık. Şu baştan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne kalana kadar bu kısmı hep aynı bu şekilde örüyoruz. Arttırma yapmıyoruz. Başlangıçta bir kaydırma, 5 sık iğne, bir tekli trabzan, ortalar ikili trabzan şeklinde. Arka tarafa döndüğümüzde hep tersinden örüyoruz. Biliyorsunuz bir kaydırma ve sık iğne olacak şekilde. Bunu şurada 7 tane ilmek kalana kadar aynı şekilde örüyoruz arkadaşlar. Ben de örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben biraz ördüm. Burada başta 7 tane şurada sık iğne kalana kadar demiştim ama ben 4 tane kalana kadar hiç arttırma yapmadan söylediğim gibi bir kaydırma, 5 tane tek yaptım ve 4 tane kalana kadar devam ettim. Çünkü benim için şu an bu genişlik yeterliydi. Bakın arkadaşlar, benim tarifimdeki olay şu. Normal istakoz çantaları, istiridye çanta, artık ne diye aratıyorsanız, onlar genelde böyle durmuyor. Benim yaptığım tarifte altı böyle düzgün duruyor
ve ayakta durabiliyor çanta. Genelde tariflerde şöyle şu tarafı daha basık duruyor ama benim tarifimde arkadaşlar çantayı masaya koyduğunuz zaman dik durabilecek formda bir çanta. Yani altından dolayı. Şimdi arkadaşlar sık iğne sırasını döndüm. Dediğim gibi 7 tane demiştim ama 4 taneye kadar yaptım. Çünkü ağız genişliği olabildiği kadar yukarı, bakın şöyle. Benim için yeterli geldi. Şimdi 7 tane de şimdi arttırma yapacağız demiş. Şimdi arttırmayı bu sırada yapacağız. Dediğim gibi 4 tane kalana kadar ördüm. Şimdi arkadaşlar burada bir kaydırma yaptım yine. Hemen yanda şöyle bir tane sık iğne yapıyorum. Şuraya bir tane daha sık iğne yapıp hemen yanına bakın ikinci sık iğnem, şimdi üçüncü sık iğnem, 4, bakın dördüncüyü yaptıktan sonra aynı noktaya bir tane daha yapıyorum. Bakın şöyle, hatta tekrar sayalım. Şöyle 1 2 3 4, pardon 5 tane sık iğnemiz vardı. 5 tane sık iğnemizi yapıyoruz. Yine aynı şekilde. Yalnız bu 5.'nin yanına bir tane daha sık iğne yapıyoruz aynı noktaya. Yani bir kere arttırmış oluyoruz. Şimdi devam ediyoruz. Yine aynı şekilde bir tekli trabzan, diğerleri ikili trabzan, diğerleri ikili trabzan. Böyle bu şekilde buraya kadar geliyoruz. Burada da aynı şekilde bakın 7 tane kadar geliyoruz. Biliyorsunuz önce tekli trabzan, sonra sık iğne yapıyoruz ve bir tane daha yapıyoruz. Arttırma noktası burada yaptığımız gibi. Sonra 4 tane daha sık iğne yapıp kaydırma yapıp buraya dönüyoruz. Sonra tekrar tersinden arkadaşlar sık iğnemizi dönüp tekrar burada arttırma noktasında tekrar buluşuyoruz. Burada buraya geldikten sonra bir tane işlemimiz var. Aynı burada yapmıştık, üçlü biliyorsunuz trabzan. Burada da aynı şekilde o arttırma sırasında onu yapacağız. Şimdi dediğim gibi burada arttırmamızı karşıdaki gibi yapıyoruz. Sonra tersten sık iğne sıramızı yapıp sonra burada artırmaya devam edeceğiz şimdi. Evet, şimdi tekrar arttırma noktasına geldik. Şimdi burada da yine kaydırmamızla başlıyoruz. Şöyle 1 2 3. noktadan kaydırmamızı yapıyoruz. Bir kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi tekrar bir sık iğne, 2 3 4 5. 5. yine kaydırmamızı yapıyoruz. Aynı şekilde yine 5'i baktığımız noktaya tekrar bir tane daha arttırıyoruz. Sonra yanına bir tane tekli trabzan, onun yanına ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar bu böyle devam ediyor bu sırayı da. Bu sırayı da tamamlıyoruz. Karşı tarafta da aynı arttırmaları yapıyoruz. Önce 7 tane kalıncaya kadar ikili trabzan, ondan sonra ilk önce tekli trabzan, aynı noktaya 2 tane sık iğne, 4 tane daha sık iğne ve kaydırmayla bu sırayı da tamamlıyoruz. Sonra ters dönüyoruz. Tersten biliyorsunuz kaydırmayla başlıyoruz. Sık iğne şeklinde ilerliyoruz ve sonra arttırma noktasına geliyoruz tekrar. Şimdi arkadaşlar bakın arttırmaları yaptık. Şimdi bir de tersten sık iğne yaptım. Şimdi arttırmadayım tekrar. Bu sırada şurada yaptığımız gibi bir üçlü arttırma yapacağız. Orta kısmında yine aynı şekilde zincir çektikten sonra dönüyoruz. İlk önce kaydırma ile başlıyoruz. 1 2 şöyle üçüncü. Bunu artık öğrendik çünkü çanta bitti artık yani neredeyse. Üçüncü sık iğnenin tepesinden kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi normal 1 2 3 4
4, 5 ve 6. Bir tane daha yapıyorum. Bakın. 6 tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada arttırma yok bu kısımda. Arttırmayı ortada yapacağız. Bir tane tekli trabzan. 1, 2, ikili trabzanlarımızı yapmaya başladık. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi arkadaşlar buradaki mantık şu. Örgünüzün ortasını buluyorsunuz burada. Bakın. Şimdi aynı sayıda şöyle. Burada 7 tane bir kaydırma, 6 tane sık iğne, bir tekli trabzan, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Şu benim orta 19, 20'ye denk geliyor. Buradan aşağıda aynı sayı olacak. Yani ortaya bulacağız. Bu arttırmayı ortada yapacağız. Yani siz kaç tane ilmek yaptınız bilmiyorum. Hani bu şekilde ayarlıyoruz. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Burada 19. boşluğa benim ortam burası. Buraya şimdi 3 tane ikili trabzan yapacağım. Dediğim gibi siz ortalıyorsunuz. Hangi sayıda kaç tane arttırmanız varsa o kadar sayıyı ortaya bölüyorsunuz. O şekilde arttırmanızı tam ortaya yapıyorsunuz. Dediğim gibi her zaman söylediğim şey şudur. Birebir aynısını uygulasanız bile farklılık olabilir. İplerden, elinizin ayarından farklı boyutta da yapabilirsiniz. Önemli olan çantadaki mantığı anlamak, o mantığa göre kendinize uyarlamak. Şimdi şöyle orta noktasına geldim. Şimdi aynı noktanın içine batıyorum ve buraya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Şimdi devam ediyorum yandan hemen ikili trabzanlara. Bakın. Şurada bir üçlü trabzanımız var. Hemen ortasında. Şimdi buna devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da aynı şekilde geliyoruz. 6 tane sık iğne yapmıştık biliyorsunuz. Bir tane kaydırma 7. Bir tane de tekli trabzan 8. 8 tane ilmek kalana kadar ikili trabzan. Ondan sonra yine buradaki arttırmaları, burada arttırma yok tabi. O buradaki işlemleri yapıp ters dönüp tersten sık iğne sıramızı işleyip yine bu kısma geliyoruz. Zaten artık çantamız bitmek üzere. Bakın ilmek kalmadı. Hatta bu şekilde de bırakabilirsiniz. İsterseniz böyle ağzına kadar yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi ben bunları da bitirip sık iğne sırasını geçip tekrar bu sırada buluşuyoruz. Evet, burada biliyorsunuz en son sırada şurada ortada 3 tane arttırma yapmıştık. Sonra tekrar tersinden sık iğne sıramızı tamamladık. Şimdi tekrar bakın burada ön yüzdeyiz. Zincirimizi çektik. Şimdi artık zaten son sıraya doğru gidiyoruz. Zincirimizi çektik. Bakın döndük. 1, 2, 3.'ye ilmek kaydırma ile devam ediyoruz. İsterseniz bu boyutta da bırakabilirsiniz. Yani siz nasıl kullanacaksanız. Şimdi yanına bir sık iğne yapıyorum. 1. Şimdi arttırma yok arkadaşlar artık bu sırada. 2, 3, 4, 5. 5 tane sık iğne yapıyoruz. Tığımızı doluyoruz ve bir tekli trabzan yapıyoruz. Yanına hemen ikili trabzan. Artık zaten diğerlerini anladınız. Hep ikili trabzan. Sadece şurada karşıya gelene kadar bir kaydırma, 5 tane sık iğne, bir de tekli trabzan
Yani 7 tane kalacak şekilde ikili trabzanlarımızı devam ettiriyoruz. Bu sıramızı da böyle tamamlayacağız. Sonra zaten son sıramız kalıyor. Onda da zaten yapıp örgümüzün bitimine doğru geleceğiz. Son sırada da şöyle tekrar örgüm bittikten sonra iplik yürütme işlemimiz var. Onu yapacağız. Dediğim gibi bu sırayı da tamamlayıp tersinden sık iğne sıramızı yapacağız. Evet arkadaşlar, son sıramı da gittim. Bakın, sık iğne sıramı gittim. Şimdi son bir işlemim kaldı. Onu da beraber yapıyoruz ve çantamız bitmiş olacak. Şimdi bakın, son şöyle ipimi şurada birleştirdim. Bakın. Şimdi şurada bir ip yürütme yapacağız arkadaşlar. Yapmaya da bilirsiniz ama ben böyle güzel olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde tamamlıyorum çantamı. Şöyle ipim kaldığı yerden şöyle başlıyorum. Yine aynı şekilde örgümün dibine bakın. Şöyle bu köşelerde kenarlarını, buraları hem daha güzel göründüğüne inanıyorum. Hiç de ipimi kesmiyorum. Bakın. Şöyle devam edebilirim. Kendinize çevirip de yapabilirsiniz. Şöyle ilmek kaydırmayla şu kenarlarını daha da güzelleştiriyorum. Ama dediğim gibi size kalmış. Siz yapmak zorunda değilsiniz. Şimdi bütün şöyle kenarları, salyangozumuzun ortasının kenarına bu şekilde geçiyoruz. Bakın, böyle geçip şuraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bakın, şurada sıra sonuna kadar geldim. Şimdi buradan karşı tarafı da yapacağız. Buradan hiç ipimizi kesmeden şöyle ağız kısmından doğru ilerliyoruz. Bakın. Şimdi şöyle kenar yerlerinden doğru batıp şöyle arkadaşlar, en bulabildiğiniz düzgün yerlere batmaya çalışın. Şöyle buradan ilmek kaydırmama şöyle devam ettiriyorum. İpimi de kesmiyorum. Hem de böyle düzgünce bir görüntü oluyor. Bakın şöyle ağız kenarından şöyle uygun bulduğum yerlere geçeceğim. Bakın, burayı da bu şekilde kaydırmalarımı yapıyorum. Sonra buradan devam edeceğim bu tarafa doğru. Şimdi karşı tarafa geçtik. Bakın, ağız kısmında bu şekilde oldu. Şimdi burayı da aynı diğer tarafı yaptığımız gibi şöyle ip kaydırmayla, ilmek kaydırma da diyebilirsiniz. Artık hangisi kolayınıza geliyorsa. Şöyle burayı da böyle geçiyoruz. Bakın. Her bir sıradan şöyle tığımı güzel olacak şekilde, çok küçükse ikişer de atlayabilirsiniz burada. Aldığınız ilmekleri bakın, şöyle çok yakınsa iki tane de atlayabilirsiniz. Şimdi burayı da böyle dönüyoruz, geliyoruz. Evet bakın, burada da sıra sonuna kadar geldik. Artık bitti çantamız. Bunu da buradan yürüteceğim arkadaşlar. Bakın, ipimi şöyle şuradan keseceğim. Bakın, şöyle kesiyorum. Kestikten sonra şöyle içeriye doğru çekiyorum. Şöyle iplerimi içeri doğru çekiyorum. Bunu biraz yürütüyorum burada. Bakın. Şöyle yana doğru yürütüyorum ve bunu saklayacağım. Ondan sonra kesip ucunu çakmak yardımıyla yakacağım. Çünkü bu makrome polyester olduğu için daha temiz bir görüntü olur. Hani ucu sökülme olmasın diye. Şimdi böyle bir Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi onu ben sonra temizleyip halledeceğim. Çantamızın ana hattı bu şekilde, bakın. Oldukça güzel bir çanta ve içi de çok geniş. Bakın, böyle dar değil. Şöyle şimdi arkadaşlar, çantamızın yapımı bitti. Şöyle bir askı yapacağız arkadaşlar. İsterseniz kısa askı, hazır askı da takabilirsiniz. İsterseniz benim birazdan göstereceğim gibi örgü askı şeklinde uzun, mesela çapraz boyundan asma şeklinde bir askı da yapabilirsiniz. Şimdi oraya geçeceğiz.
Evet arkadaşlar, çantamın örümü bitmişti biliyorsunuz. Şöyle ipim bu şekilde. Bundan bu çanta için 2 adet yeterli oldu. Şu 2 kat ördüğüm için 2 tane 200 gramlık 2 milim makrome ip arkadaşlar. Dediğim gibi iplerimi açıklama kısmına yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bir tane daha 100 gram yeterli olur size, eğer 100 gramlık aynı ipten bulabilirsiniz. Çünkü askı yapacağız. Sadece 400 gram, yani 200 gramlıklardan 2 tane çanta için gitti. 100 gram da sap askımız için yeterli olur diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar çantamız için baget askı yapıyorum. İsterseniz siz bunun uzunluğunu da yapabilirsiniz ama ben bu çantaya baget askıyı daha çok yakıştırdığım için bunu yapacağım. Şimdi ben askımı ördüm. Şöyle kenarına da bunu taktım. Diğer tarafını açık bıraktım. Bunu da sizle birlikte takacağız. Şimdi çanta askısının nasıl yapıldığını göstereceğim size. Şöyle. Şimdi bunu 3 kat ipten yaptım arkadaşlar. Ben ipinizden şöyle çekelim. İpinizden bir parçalar ayırın. 3 parçaya bölün. Bakın şöyle. 3 parçaya ayırın ipinizi. Şimdi şurada en başta bakın arkadaşlar, biraz uzun ip bırakın. Bunu dikeceğiz çünkü askımıza sabitleyeceğiz. Ve burada 5 milim tığ kullanıyorum ben. 3 kat yaptığım için. Şimdi şöyle yaklaştırayım size. Şimdi tığımı alıyorum. Şöyle kendi ekseni etrafında bir kez doluyorum. Bakın. Sonra parmağımdaki ipten alıp içinden geçiriyorum. Yalnız şurayı sıkmıyorum. Bakın parmağımla tutuyorum burayı. Şimdi bu tuttuğum noktadan tığımı geçiriyorum. 3 tane olan ipimi alıyorum. Şimdi şöyle sıkabilirsiniz. Bakın ikisini tek seferde. Bu çok bilinen bir askı modeli. Ben de çokça kullanırım. Şimdi bakın ikisi de tığımda. Şimdi ilmek alıyorum. İkisinden de ilmeğimi geçiriyorum. Şimdi örgümü yan çeviriyorum. Şu yanda bakın. Hem şu ilk sırada şu döndüğümüz bakın 3 tane ilmeği alıyoruz. Hem de şu dipteki 3 tane ilmeği alıyoruz. Önce bu 6 ilmekten tığımızı çıkarıyoruz. Bakın. Şimdi tığımızdakinden ikisini birlikte çıkıyoruz. Şimdi yan çeviriyoruz. Bu sırada sadece şu 3 tane olan ilmeği alıyoruz. Bakın. İlmeğimizi çıkarıyoruz ve ikisini aynı anda. Eğer 2 kattan yapıyorsanız burada 2 tane olur. Yani biz şimdi 3 kattan çalıştığımız için şu yanlarda 3'er tane ilmeğimiz oluyor. Bakın. Sonra dönüyoruz. Önce bundan çıkartıyorum tığımı. Şöyle alamamışım. Evet. Önce bundan çıkartıyorum. Sonra ikisini birlikte dönüyorum. Bakın. Şurada 6 tane var. Bakın. 2 6 tane. Dönüyorum. Şu yandaki 6 tane, yani üçer üçer 2 ilmek gibi düşünün. Bunu çıkartıyoruz. Bunu yaparken de arkadaşlar elinizi çok sıkmayın. Çünkü tığı bu yan kenarlara batırmak zorlaşıyor. Olabildiğince elinizi bol tutmaya çalışın. Çok da gevşek değil ama. Bakın böyle örneğimiz ilerliyor. Alıyoruz. Çok kullandığım bir model bu, dediğim gibi. Çantalarımın askılarında, saplarına çok kullanırım. Şimdi yan çeviriyoruz. Bakın. Tekrar yan çeviriyoruz. Buradaki. Yan çeviriyoruz. Şöyle bazen 3 bir arada gelmeyebilir. Bakın. Ve yan çeviriyoruz. Son kez yapıyorum. Bakın. Şimdi arkadaşlar bu sıranın sonunda artık ilmeğimi bu şekilde bırakıyorum. Bakın. Şimdi ben yaptığım çanta sapına
ağzını açık bıraktım. Buradaki yaylı halkayı da sizinle birlikte yapacağız. Şöyle bir ölçü vereyim. Bakın 32 santim arkadaşlar. Siz istediğiniz boyda yapabilirsiniz ama benim için yeterli bu. Şimdi bakın son sıradan nasıl çıkartıyoruz. Sonuncuyu da bakın bu şekilde yapıyorum ve tığımdan şöyle iplerimi çıkartıyorum. Burada şimdi tığımdan iplerimi çıkarıyorum. Şöyle çıkardım. Bak şöyle çekiyorum şu uç kısmını. Şimdi bu uzun bıraktığımız kısmı buradakini keserken birini uzun bırakıyoruz. Aynı aşağıdaki gibi başladığımız gibi. Şimdi şu iki tane kısa olanı şuradan aşağıdan şöyle çekiyorum. Bakın ve orayı kesip içeride saklayacağım. Şöyle yan tarafa doğru çekeceğim bunu. Bakın şöyle keseceğim. Çakmak yardımıyla yakacağım ki ucu kaçmasın ve sağlam olsun. Şuradan hatta keseyim. Bakın. Şu ikisini aşağıya doğru aldım. Şimdi bunu buradan keseceğim ve şöyle bir yapıştıracağım. Çakmak yardımıyla. Çünkü makrome ipler biliyorsunuz atıyor. Şöyle bakın. Şöyle ipimin de altına doğru gizliyorum. Bakın. Şimdi şöyle masamı temizleyeyim. Şimdi şu halkamıza nasıl birleştiriyoruz onu göstereceğim. İpimi şöyle takıyorum. Kalınca bir iğneye taktım. Çünkü ip kalın. Var sizin elinizde uygun dikebileceğiniz bir ip, onunla yapabilirsiniz. Şimdi halkamı şöyle içinden geçiriyorum. Burada şu açılan kısım üst tarafta kalsın. Şimdi burada nasıl düzgün durabilecekse o düzgünlükte iplerimizi bir sağından bir solundan geçireceğiz. Bakın. Şöyle içinden geçiriyorum tekrar. Şöyle yapalım. Uygun yerleri bulmak da önemli tabi. Evet. Şöyle. Şöyle düzgünce sağından solundan, hani çok karışık olmamasına dikkat edin. Hani görüntü kirliliği olmasın. Şöyle. Önce şu kenarı halledeyim. Sonra bu tarafa da geçeceğim. İpiniz dolanabilir. Şöyle elinizde düzeltin. Yani olabildiğince dediğim gibi düzgün. Sizce düzgün nasıl oluyorsa o şekilde düzelterek bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Evet arkadaşlar. Bakın şimdi şu taraf kaldı. Şöyle şu tarafa doğru geçiyorum. Arka kısmından şöyle denk gelen yerlere
Evet. Artık bittiğini düşünüyorum. Bunu da şimdi arkadaşlar şuradan bakın batıyorum. Bunu da yürüterek ipimi gizleyeceğim bakın. Şöyle geliş yönüne göre bakın buradan bir ip geliyor. Şöyle geçiriyorum iğnemi. Şöyle karşıya doğru. Bakın. Sonra bu tarafa doğru. Yani burada bunu yürütmek önemli. Dediğim gibi hemen ipinizi hiçbir zaman kesmeyin. Daha sağlam olur. Görüntü de güzel olur. Şöyle. Şöyle yan tarafa. Bakın. İpin geliş yönüne göre. Şimdi arkadaşlar artık şurada keseceğim ve yakacağım ucunu akmasın diye. Bakın. Şöyle de. Evet. Askımız bitti arkadaşlar. Şimdi çantamıza şu şekilde takabiliriz. Bakın. Şöyle askımızı açalım. Yayımızı. Şöyle çantamı şöyle uç kısmına takmayı düşünüyorum. Bir tanesi de. Diğeri de şöyle şu kısımda olacak. Siz istediğiniz yere takabilirsiniz ama bence bu kısımlar daha güzel durduğunu düşünüyorum. Şöyle. Bakın. Çok güzel oldu. Hatta şöyle biraz geniş açı yapayım size. Yukarı kaldırayım. Bakın arkadaşlar. Oldukça güzel oldu. Bu çantaya bu sap bence çok yakışıyor. Yani yan askıdan ziyade daha şık bir görüntü olduğunu inanıyorum. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Bakın arkadaşlar çantamı da şöyle bir ölçeyim bu arada unutmadan. Bazen unutabiliyorum. Şöyle hani bir ağızdan bir ağza genişliği şöyle 25 santim arkadaşlar. Şöyle yüksekliği de uç kısmından şöyle çapraz şekilde ölçeceğim. Şöyle uçtan aşağıya doğru. Bu da 22 santim. Bakın arkadaşlar benim çantamın özelliği tabanının olması. Yani burada mesela 12-13 santim bir tabanı var. Böyle çanta ayakta durabiliyor. Umarım beğenirsiniz. Şimdiden yapacak olan arkadaşlarım hepinize kolay gelsin diyorum. Instagram @tasarım sayfamdan beni takip etmeyi unutmayın. Oradan da bana sorularınızı yöneltebilirsiniz. Şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın.